Eyüp Soyer merhaba. Onurcuğum ne haber? Bu sefer biraz daha enerjik girdim. Nasılsın abi? Çok zindeyim abi. Zinde misin abi? Evet. İzleyicilerimiz de zindeyse bugün bir zin anlatalım. Evet. Bugün kötü bir espri bu arada. bir arkadaşımızın fikriydi. Kim olduğunu söylemeyelim. Evet. Sürpriz kalsın. Neyse. Onu da yorumlara yazarlar. Tamam. Ya da o kişi yazsın yorum. Evet. Evet. O zaman bu zihin açıklığıyla aynen. Bu zihin açıklığıyla hemen videoya girelim aynen abi. Bugün Zin markasının bir saatini işleyeceğiz galiba. Zin U1 bir dalış saati. Evet. Öncelikle markadan birazcık bahsedelim. Şimdi Zin, yani bu micro brand mi değil mi? Bunlar tartışılan şeyler ama genellikle dışarıdan mekanizmayı alıyorlar. ETA veyahut da Sellita bazlı. Bunları doğru Alman mühendisliklerini kullanarak faydalı hale getiriyorlar. Yani ne gibi? Mesela atıyorum bu kolumdaki saat 1000 metre suya dayanıklı. Ve bunu çok ekonomik fiyatlara sunuyorlar. Helmut Zinn dediğim gibi bir Alman pilot. Bir asker aynı zamanda. Yani öncelikle pilot saatleri üretiyordu galiba. Evet, aynen öyle. Ondan sonra da bu görev saati dediğimiz, Türkçe kullanıyoruz. Onu da bir parantez açalım. Tool watch dediğimiz saatleri üretiyorlar ve bunun çeşitli konfigürasyonlarını da çok sunuyorlar. Sen bu arada bu tool watch'ları ekstra bir seviyorsun sanki. Kanalda da konuştuğumuzda çünkü genelde mesela bende bir Hamilton Kaki var. O da bir tool watch olduğu için onu da seviyorsun. Onun dışında bir Pelagos, Tudor Pelagos konuştuk. O da bir tool watch sayılır mı? Submariner'ler var. Ya abi, Seiko 62 Mas var. Daytona'lar var. Evet. Şimdi şöyle diyeyim. Ben mesela biliyorsun ki sen biliyorsun. Evet. Düz vites bir araba kullanıyorum. Evet. Mesela, ama düz viteslerin en karizmatiği mi desek artık? Evet. Değişik bir şey. Onu bir videoda göstereceğiz. Onu Sideral videosunu da çok yakında çekeceğiz. Sideral'in bir dümenci saati olduğunu anlatacağız. Arkadaşlar tabii dümenci kötü manada değil, dümenci kürek yarışındaki en önemli aktörlerden biridir. Yani yön veren kişi midir? Yön veren, gaz veren, yani o da çok mühim bir şey ya bazen. Tabii kesinlikle. Peki abi bu Zin U1'e yeniden dönecek olursak, diğer tool watch dalgıç saatlerinden sence bu saati ayıran ne ve özellikleri konusuna girelim istersen. Öncelikle bu Zinlerin, şimdi bu saattekini de gösteririz. Altında bazılarının T diye bir ifade oluyor. T dediği tegimented denilen bir alaşım. Bu Alman denizaltı çeliği. Bu ekstra dayanıklı ve kolay kolay da çizilmeyen saatler oluyor. Mesela bir tane saatin kayışının iç kısmında bir yerini bir tornavidayla çizeriz ve gösteririz. Ne diyorsun? Evet. Sen yapacak mısın bunu? Yapacağım. Ciddi Güveniyorum misin? çünkü. Süper Titanium'dan daha güçlü diyor. Ben burada araya bir video girerim. Gir. Gir. Hafif saat sevenler için Titanium güzel bir tercih. Tamam da sıkıştırılmış demiştiniz ya. Bu Panerai'nin Titanium'u gibi değil. Bu farklı bir Titanium. Bu şu anda Süper dünyada Titanium. üretilmiş en güzel Titanium. Dediğim gibi bu Zin'i bana öneren gene ortak tanıdığımız Mert Kalafat'tır. O zaman onun hatta saat kanalını açmasına sebep olan saat bu. Ne diyorsun ya? Evet tabii o bizim gene videolarda İngilizce Türkçe atışmalarında çıkar. Mert işte onu da koyarsın buraya. Onların diyor fuar standı aklına gelmiyor. Onların diyor deklerinde bir saat görmüştüm diyor. O da bu. Onların bootlarına gitmiştim. Boot'a ne diyebiliriz? Stand. Standlarına. Standlarına gitmiştim, Zin'in standlarına. Bu modelleri bir tane havuz yapmışlardı, küçük böyle balık havuzu gibi. Bütün bu dalgıç saatleri o havuzun içine atmışlardı. 10-15-20 tane böyle havada asılı kalıyordu. Bu o zamanlar bunu bir akvaryumun içine atıp öyle sergiliyorlardı. Bir de orada bir tornavidayla da o fuarda çizebiliyordun bu saati ve çizilmediğini görüyordun. Bu alaşım tegiment buna yarıyor. Bu bir modeli 44 milim 1000 metre
suya dayanıklı. Tabii 1000 metre dalan var mı? Her videoda diyoruz yok. Ama yani egonu tatmin etmek istiyorsan 1000 metre dalıyor diyebiliyoruz. Hakeza akrep ve yelkovanın ucu bu şırınga dediğimiz modelden. Bu da çok mühim bir şey çünkü suyun altında tek ihtiyacın olan şey okunurluğu gerçekten arttırıyor. Alman askerleri kullandığı için ve Almanya'da çeşitli görevlerde kullanılan bir envanter olduğu için ISO sertifikasyonu var. Her indiste bir fosfor var. Hakeza bende bunun metal kayışı da var ama arkadaşlara gösteririz. Buradan kayışı uzatması çok kolay ve basit. Bu da dry suit'ta yani kuru kıyafette dalgıçların kullandığı kayışın ayarlanmasına çok kolay imkan veriyor. Hakeza burada bir saat 4 döngüde tepesi var. Bu benim dediğim gibi dalışlarda bazen saat yamuk takıldığı için onda çok büyük faydası var. Bileğini rahatsız etmiyor. Hakeza ışıl ışıl fosforları var. Onu da birazdan ekleriz. 44 milimetre biraz iri bir saat. Ama senin konuda hiç iri olduğu belli olmuyor. Belki benim bileğimin kalınlığından ama U50'leri var bu arada. Mesela o da sana çok yakışır. Bak sen alabilirsin. Şu ana kadar gördüğüm dalgıç saatleri arasında benim tarzıma en çok gidecek olan bu gibi. O da bu silikon kayıştan. Yani ben... Bir de kadrandaki hareket de güzel bence. Evet, sportif duruyor. Evet, aynen. Bunun bu bezeli de tegmented olanları var. Ben yani siyah beğendiğim için açıkçası ve siyaha kırmızıyı yakıştırdığım için bu rengini aldım. Ama işte ilgili satıcıların internet sitelerinden arkadaşlar bakabilir. Yüzlerce modeli var ve çok hoş. Yağın arasında yani mekanizma yağlı bir sistemde döndüğü için bu da Alman mühendisliği. Saat çok hani basit şartlarda o 1000 metre su geçirmezliği sağlıyor. Yani birazcık Bauhaus dizaynına da Nomos gibi diğer Alman markaları gibi selam çöküyor. Kesinlikle. O tasarımda gördüğümüz şıklığı çok iyi anlatmış oldun. O Bauhaus stilinde tasarlanmış diyebiliriz. Aynen öyle. Bir de benim markanın hikayesinde gördüğüm kadarıyla IWC'nin bir tasarımcısı Schmidt, Lothar Schmidt miydi? Hani markayı dönüştüren bir tasarımcısı da var. Lothar Schmidt olması lazım. Emin değilim açıkçası. Ama aynen IWC'de üst düzey çalışan birisi markayı alıyor. Zaten IWC de biliyorsun İsviçre'nin Alman kantonuna yakın olan Schaffhausen kısmında. Ben çok severim IWC'yi. Bu da Alman saatçiliğinin güzel bir örneği. Peki bu Alman saatlerinde bir de bir mühür oluyordu sanki. Glashütte mührü. Heh. Bunda o yok. Çünkü onda çeşitli mekanizmaların sadece onu da bir Nomos videosunda anlatacağız ama Almanya'nın belirli bir bölgesinde üretilmesi gerekiyor. Yani İsviçre mührü gibi. Ama bu zaten ETA ve Sellita bazlı bir mekanizma kullanıyor. Dolayısıyla imkansız. Zin saatleri yani kısmen ucuz fiyatlı olup fiyat performans saatleri. Ben de almak isteyen arkadaşlara keyifle ve zevkle öneririm. Bir de bana şey gibi geldi sanki böyle tişörtle birlikte günlük kullanımlara diğer dalgıç saatlerinden biraz daha iyi yakışıyor gibi geldi bana. Evet, daha spor duruyor. Evet, daha spor. Gerçi bende bunun tegment olan bileziği de var. Onun da fotoğraflarını ekleriz. Ama yani bu da kesinlikle gayet iyi. Bu daha spor duruyor. Ben zaten o yüzden buna çevirdim. Peki Bir de tekrardan hatırlatmak istersek tegment dediğimiz o denizaltıdaki materyaldi değil mi? Aynen. Doğru. Denizaltı çeliği kolay yani hiç çizilmiyor diyemeyiz ama kolay kolay çizilmiyor. Herhalde bu 1000 metreye dalmasında da o etkili oluyor mu o materyal? Etkili olmasa da onun içindeki mekanizmanın konumlandırılma sisteminle alakası ama bu bir dalışta hani günlük tüpe sürtmelerde, dalış kurşununa sürtmelerde biliyorsun mesela dalarken beline bir kurşun ağırlık takıyorsun. Hani onların yapacağı çiziklere mani olur. Yani bunu çok
kollaman gerekmez. Anladım. Bir de en son olarak bezeli de seramik olmadığı için seramik çizilmiyor ama biliyorsun kolay kırılıyor. Kırılmaz. Peki son bir soru olarak daha önce bir Japon Tool Watch'unu dalgıç saati olarak tanıttık. Bu da onun Alman karşılığı gibi bir şey oluyor değil mi? Evet abi. Sanki 2 saatte de böyle kendi ülkelerinin ve tasarım stillerinin dokunuşlarını görüyor gibiyiz mesela. Kesinlikle. Bu da iyi bir Alman teknolojisi ve tasarım dilinin yansıtılma örneği diyebilir miyiz? Nomos kadar olmasa da Alman teknoloji, yani Nomos Alman stilinin, bu da diyelim Alman teknolojisinin doğru bir yansıması. Harika. Çok keyifliydi abi. Ağzına sağlık. Senin de abi. Ne yapıyor arkadaşlar? Videoyu beğendilerse beğenmeyi, kanaldan hoşlandılarsa abone olmayı ve eğer ki desteklemek istiyorlarsa hype butonuna basmayı unutmasınlar diyoruz. Esen kalsınlar diyoruz. Sağlıklı, mutlu olsunlar diyoruz. Aynen abi. Güzel günlerde saat taksınlar diyoruz. Evet, saatleri de güzel zamanlar göstersin diyoruz. Harika. O zaman Görüşmek üzere abi. görüşmek üzere abi. Bay bay.